Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Öncelikle bu video öğrenci ve velilerin izlemesi gereken bir video olacak. Sizin çok soru sordunuz ama bu sefer sadece bir sorunuzun cevabı burada olacak. Çünkü çok detaylı ve çok önemli. Sınava bildiğiniz üzere 115 gün kaldı ve bu süre zarfında 11 Mayıs son sınav hakkı diyoruz. Ve sürekli de ücretsiz danışmanlık isteyen arkadaşlar oluyor ve şunu soruyor. Hocam nasıl? Ekim'de de sınav var dediler. İşte kurs açtılar, Ekim'e hazırlıyoruz. Arkadaşlar Ekim 2025 için sınava girdiğiniz zaman 23 Kasım'da sonucunuz açıklanacak. 23 Kasım'dan sonra hangi üniversite alıyor diye soruyorum size, cevabını alamıyorum. Ve şu soruyu soruyorum. Peki 2023 Kasım 2024 yani şu geçtiğimiz dönemde kim almış? Hangi üniversite almış? Kaç tane almış? Buna bakın, olmadığını göreceksiniz. Yani birkaç tane üniversiteden başka olmadığını göreceksiniz ki özel üniversiteler bile Kasım'da tamamen kayıtlarını bitiriyor. Yani gidebileceğiniz bir üniversite kalmıyor. O yüzden bunun altını çizeyim. 11 Mayıs sınavı sizin için çok çok önemli ve özellikle Türkiye'de liseyi okuyan yabancı mavi kartlı arkadaşların son gireceği sınav ve burada bir stres var. Şu an Telegramlarda veya birçok sosyal medyada ders öneren de var. O dersin sonunda özel üniversite öneren de var. Biz uzun zamandan beri özel üniversite kaydı yapıyoruz ücretsiz. Herhangi bir ücret almıyoruz. Öğrencinin kayıt esnasında kabul mektubunu aldıktan sonra ücretini üniversiteye ödüyor. Herhangi bir şekilde şahsa yatırılmıyor. Yani hiçbir sorun yok buralarda ama sorun şurada. Birçok yerde maalesef ya şahsa yatırıyorsunuz veya onların size önerdiği daha çok üniversitenin belli bir üniversiteyi önerdiği için siz o üniversite gerçekten sizin için iyi bir üniversite mi? Bunu bilemiyorsunuz, araştırmıyorsunuz da maalesef. O yüzden gidip de bırakanlar da çok oluyor. Bu devlet için de geçerli. Araştırmadığın için birilerinin geleceğine bırakıyorsun ve tercih yapıyorsun. Sonrasında kazanıp bırakıyorsun. O yüzden bunlar çok çok önemli bir süreç. Peki biz neyi konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız. Evet, çok fazla sorulardan biri AYT-TYT'ye gireceğiz. Eğer seneye kazanamazsak bu seneye AYT-TYT'ye gireceğiz. Peki bu süre zarfında bazı arkadaşlar AYT-TYT'nin daha iyi olduğunu, bir fırsat olduğunu, ücret ödemeyeceklerini söylüyor. Bazıları da yapamayacaklarını, AYT-TYT çok zor bir sınav olduğunu ne yapacağız diyorlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Sınavı yapabilecek arkadaş şuna bakması lazım. Benim istediğim bölüm Türkiye'de kaç net yaparak kazanılabiliyor? Sıralaması ne? Bunu görebilirsin. Buna bakmadan söyleyen arkadaşlar maalesef seneye birçok öğrenci bu sınavda başarılı olamayacak. Maalesef sınav zor çünkü. Hani bu rakamı ben sadece şahsi düşüncem olarak söylüyorum. Çünkü görüşme yaptıklarımda öğrencilere sorduğumda ya tamam yapabilirim diyorsun da kaç net yapıyorsun AYT-TYT'de ya da kaçla alıyormuş bu istediğim bölüm dediğimde cevabını alamıyorum. Çünkü sadece söylemek için söylüyor, araştırmamış. Eğer araştırmış olsa zaten diyeceğim evet bilinçli birisi araştırmış, demek ki temeli de var, kazanacağını da biliyor. Ama genelde öğrenci yapacağı tıp fakültesini istiyorum Cerrahpaşa diyor mesela. Hem daha çok ücret ödemek istemiyorum. Tamam çok güzel. Kaçta kapatıyor Cerrahpaşa tıp? 3 yıldır 4 yıldır kaçta kapatmış? Kaç net yapman lazım? Hiçbir cevabı yok. Hangi konuların sınavda çıktığını bile bilmiyor. O yüzden tekrar söylüyorum. YÖS sizin için fırsat ve son fırsat. Bir daha belki bu fırsat tekrardan iptal edilmeyecek ve hiçbir daha önünüze gelmeyecek. O yüzden olayım iyice anlamanız için söylüyorum ki dikkatli çalışmanız gerekiyor. Eğer devlet üniversitesi istiyorsanız. Seneye kalırsa bu sınav ne oluyor? AYT-TYT hemen söyleyeyim. Bugün özel üniversite düşünmeyen bir arkadaş bile seneye ya tıp olsun, hukuk olsun, diş olsun, eczacılık olsun ya da iyi bir yerde mühendislik olsun kazanamadım özele gideyim dediğinde gidemiyor. Öncelikle özelde de bir puan alması lazım. Böyle şu an YÖS'te verilen fırsat verilmiyor. YÖS'te nasıl bir fırsat var özelde? Şu an biz kayıt yapıyoruz. Öğrenci getiriyor puan diplomasını. Diyor ki hocam ben kayıt olacağım. Merak etmeyin diploması olmayana da kayıt yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bu sene mezun olması koşuluyla. Yani kabul mektubunu alıyor. Depozitosunu, üniversitenin belirlediği miktarını üniversiteye yatırıyor. Daha sonrasında 1 Temmuz'da veya o süre zarfında zaten mezun olmuş oluyor ve diplomasını da getirip tamamen o üniversitenin öğrencisi oluyor. Yani kayıt yapabiliyor. Erken kayıt indirimi de mevcut hatta. %75'lere kadar indirimler var şu an. İnanılmaz. Onlardan da bahsedeceğim biraz. Ama şöyle şu kısmı anlatayım öncelikle. Özeli AYT-TYT'ye girdiğinde
bir sınav gerekiyor ve iyi bir derece yapması gerekiyor. Yani %50 burs için bile bir başarı gösterecek. Bunu da şimdi göstereceğim. Ama YÖS bu fırsatı vermiş ona. İstediğin bölümü seçiyorsun, ücretini yatırıyorsun. Hemen anlatacağım. Şimdi devlet üniversitesini kazandığınız takdirde bir ücreti var. Bunu bilmiyor öğrenciler. Nedir bu? İstanbul Üniversitesi'nin 2024-2025. Yani nedir? Güncel fiyatı değil. Bu geçtiğimiz senenin fiyatı bunlar. Mesela eczacılık 8.000 dolar, cerrahpaşa 12.000 dolar. Dolar diyorum, dikkat edin. Dolar yazıyor burada. Mühendislik 5.000 dolar gibi. Ben birkaç tane üniversiteye de aldım. Siz kendiniz de Google'dan bulabilirsiniz bunları. Yine başka bir üniversiteninkini aldım. Burada da işte tıp fakültesi 10.000 dolar, diş fakültesi 10.000 dolar, eczacılık 8.450 dolar, hemşirelik 4.5 dolar gibi fiyatlar böyle altta bölüme göre işte 3.450 dolar mühendislik diye düşüyor. Başka bir üniversiteninkini aldım. Bu üniversitenin geçen yılınkini bulamadım, yani bu yılınkini, bir öncekini buldum. 337 dolardı. Arasam bulurdum ama şimdi zaman kaybetmeyeyim dedim. Şu an galiba 400 bin civarıydı. Önümüzdeki yıl yeni fiyatı nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Hani fiyat olarak da tıp fakültesi TL ile alıyor ama bu fiyatlarda alıyor. Yani ortalama dolara çevirirsek, örnek veriyorum 12 bin dolar civarı olduğunu varsayalım bu sene. İşte bunun da 6 bin dolar diyelim. 5,5-6 bin dolar diyebiliriz. Hemen başka bir üniversiteye geçelim. Sakarya Üniversitesi'ninki. Bu da bu seneki için fiyatları. Eğitim fakültesi ve diğer fiyatlar yazıyor. Yazılım 100 bin dolar, 100 bin TL. Bilişim sistemleri 85 bin TL. Bunlar yıllık olarak da fiyat olarak yazmışlar. Hukuk 75 bin. Tıp bölümüne geleyim. Mühendislikler 85 bin. İşte İngilizce olanlar 100 bin. Sonrasında tıpta 320 bin TL. Yaklaşık olarak bu da 10 bin civarı geliyor. Bu da 8 bin dolar civarı geliyor. Şimdi ücretler tabii ki daha uygunlarını da bulursunuz. Üniversiteleri tercih yapacağınız zaman bunlara dikkat etmeniz gerektiğini, bunlarda bir indirim yapılmadığını devlet üniversitesinde ve gittiğiniz zaman, kazandığınız zaman bu fiyatı vermeyi beyan ediyorsunuz aslında. Çünkü size bu fiyatlar önceden söyleniyor. Siz kayıt yaparken aşamada siz bu fen fiyatları bilmiyordum ya da bir indirim yapar mısınız diyemiyorsunuz. Gelelim bu kısmı öğrendiniz. Özel üniversite kısmına gelelim. Çünkü sosyal medyada şu an özel üniversite de çok konuşuluyor. Özellikle siz de çok soruyorsunuz. Özel üniversitenin mantığı da şu arkadaşlar. Özel üniversitelerin çoğu biz gezdik, videolar çektik, sizlerle paylaşacağız. Kendi tabii ki beğendiklerimiz var. Beğenmediklerimiz var. Tabii ki size daha çok beğendiklerimizi söyleyeceğiz. Çünkü önerilerimizi de bu yönde yapacağız. Ama tabii ki eksi olan, beğenmediğimizi, yani bazı eksilerden dolayı size bu konuda dediğim gibi şu üniversite demeyeceğiz. İsim veremeyiz sonuçta. Ama ben çok beğendim. Ya şurada mühendislik okunur, burada tıp okunur diyeceğim. Çok güzel üniversiteler var ki zaten bunu söyleyince siz de isim yapmış. Üniversite sıralamasına girmiş. Yani üniversiteler olduğunu göreceksiniz ve fiyatları da gerçekten %75'e kadar indirimler aldık. %50'ye kadar indirimler aldık ama genelde şartlar şu: sınava girmeden ön kayıt olmasını istiyor öğrencinin. Yani diyor ki şu an kayıt olsun ki ben bu fiyatı verebileyim. Yani bu fiyatı verebileyim ki öğrenci de kayıt olduğunda ben de doldurmuş olayım kontenjanımı. Zaten mavi karttan dolayı %10 barajı da var. Bu öğrenciler zaten çok erkenden dolduruyor. Bunu da bilin. Özellikle hukuk, işte diş, tıp, eczacılık, öğretmenlik bölümlerini çabuk dolduruyorlar. O yüzden burada da tabii ki bir sınava da çalışıyorsunuz. Söylediğim şey aslında sınavla özel arasında kalmak gibi ama burada artı eksileri düşünmek lazım. Sonuçta siz bir yere gittiğiniz zaman orada bir yaşam maliyetiniz de olacak. Sadece bu ücretlerin dışında. Acaba bulunduğum şehirde mi kalsam? Hepsini bir düşünmeniz de gerekiyor. Şu an hiç çalışmaya başlamadıysanız, çalışsanız, bir dershane, bir kursa gitseniz bir faydası olur mu? Ne kadar arttırabilirsiniz? Nereye istiyorsunuz? Bakın, herkesin hedefi farklı sonuçta. Bizim genel. O yüzden herkes kendine göre kısmını çekmesi lazım. Söylediğimiz cümlelerden. Şimdi özel üniversitede anlatayım. Şimdi özel üniversitedeki mantığı söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu bir özel üniversitenin fiyatı. Geçtiğimiz dönemin. Ne fiyatı? Hani siz bu sene kazanamasanız ve AYT TYT'ye girseniz. Orada da devlet kazanamadınız, özel düşünmek durumunda kaldınız. Özelde düşündünüz ve burada hemşirelik bölümüne kabul edilmek isteyeceksiniz. Puanınız var. Tam burslu kayıt olmanın tavan puanı neymiş?
373 puan alman lazımmış sayısaldan. %50 burs için 315. Şimdi tamam, tam burs kazanırsan ücretsiz. Ama 373 de çok düşük bir puan değil. Gerçekten ortalamanın üstünde bir başarı sergilemen lazım. Başarı sırasının 147 bin olduğuna bakmayın. 3,5 milyon kişi giriyor bu sınava. Aynı şekilde %50 burs aldın diyelim. 315 puan yaptın. Bunun ücreti 152 bin TL. Şu an 152 bin TL'den daha uyguna kayıt olabiliyorsun mesela bu üniversite. Şu an kayıt yapsak size hemşireliğe isteyen bir arkadaşı 152 bin TL'den daha ucuza kayıt oluyorsun. YÖS'ün avantajı bu şu an. Özele şu an normal Türkiye'den girdiğinden fiyattan daha uygun oluyor. Bu diş için de geçerli. Bu diğer bölümler için de geçerli. Mühendislikler için de geçerli. Hem de nereden bakarsan bak bir 50 bin lira daha düşüğüne kayıt oluyorsun. Bunun da bilgisini vereyim. Başka bir üniversite alalım. Başka bir üniversitedeki fiyatına bakıyoruz. Hukuk fakültesinin %50'si, ki bu daha yüksek bir puanla giriliyor, 342. Yine bu üniversiteye baktığımız zaman bizim bu üniversiteye kayıt yaptığımız zaman daha düşük puana, daha düşük bir ücrete kayıt yaptığımızı görüyoruz. Ve bunu da göstermek istedim. Siz de araştırın. Şu an YÖS'ün avantajından biri de bunu kaçırabilirsiniz. Yani siz YÖS'ü kaçırdığınız zaman, ya özel düşünmüyorum dediğiniz zaman, özel düşünmüyorsun tamam, ama seneye bıraktığında o özeli bile artık hem daha pahalıya hem de bir başarı sergileyerek kayıt olmak durumunda kalabilirsin. Ben olsam şöyle yaparım. Bir fırsatımı değerlendiririm. Nasıl değerlendiririm? Bir seviyeme bakarım. Ben nereye kazanmak istiyorum? Ne kadar çalıştım? Bunu yapabilir miyim? Baktım ki istediğim hedefe ulaşamayacak gibiyim. Belli bir seviyede çalışıyorum ama ulaşamıyorum. Şu an bunu görebiliyorum. O yüzden de 11 Mayıs'tan önce ben gideyim bir özele, en azından bulunduğum şehirde ya da bildiğim bir şehirde bir kayıt olayım. Ya da bazıları şunu diyebilir. Önemli olan bulunduğum şehir değil de, hocam iyi bir mühendislik istiyorum ben ya. Hani ekonomik olarak da şu an indirimde madem. Ben bir fiyat olarak uygun olsun ama fiyatı da hem de kalitesi de çok iyi olsun diyeceğiniz üniversiteler şu an indirime düştü. Birçoğu. Biz neden bugün özel üniversiteyi duyuru yapıyoruz? Çünkü bu sizler için bir fırsat ve biz her zaman sizin yanınızda olduğumuz için bu fırsatları duyuruyoruz. Daha önceden de özel üniversiteye kayıt yapıyorduk. Ancak sınav sizin için elinizden alınmadığından dolayı sonuçta çalışan bir öğrenciye şunu diyemeyiz. Sen özele git. Biz sınav bittikten sonra derdik. Özele git. Bu fırsatları söyleyip sizin bir şekilde çalışmanızı engellemek istemeyiz. Ama süreç öyle bir hal aldı ki şu an hem enflasyonun artmasından dolayı fiyatlarda çok değişkenlikler oldu. Hem de öğrencinin son girdiği için bu sınava, onlar için en doğru kararın belki de bu sene özel üniversitede dahil edilebilir, erkenden düşünülebilir. Çünkü bu da bir fırsat oldu artık. Özel üniversitelerde kontenjanlarını doldurmak istiyor. Bu da tabii ki maalesef bazı hesaplarda, yurt dışı bazlı birçok hesaplarda dikkat etmeniz gereken, kayıt esnasında dikkat etmeniz gereken sorunlar çıkarabiliyor. O yüzden güvendiğiniz kişilere, yani bu işlerde, çünkü bizi biliyorsunuz ki biz şu an bile hali hazırda bir kurs açmıyoruz. Bir grup dersi açmıyoruz. Neden? İşte diyoruz ki 110 gün kalmış. Benim 16 tane matematik konusunu, işte 22 tane geometri konusunu, 18 tane IQ konusunu anlatabilecek hocam, bu dersleri öğretebilecek öğrenciyi bulmak çok zor. İyi bir seviyede. Sadece öğretilebilir diyebiliriz, konular yetiştirilebilir diyebiliriz ama onların soru çözme yeteneğini kazanma ihtimali çok zor. Herkes yapamaz. Yani 100 kişinin 2 kişisi, 5 kişisi yapabilir. Ama %100 demek çok zor. O yüzden biz de kendimize düşen görevi yapamayacağımız için, çünkü aktarmak istiyoruz, tekrar yapması için fırsat vermemiz lazım, ödev vermemiz lazım ama zaman yok. O yüzden bunun bunun hakkını veremeyeceğimiz için hem öğrenci de veremeyecek hem biz de veremeyeceğiz. Sadece açmak için açmak ya da sadece para kazanmak için açmak istemiyoruz. O yüzden de buradan da anlayacağınız üzere bugün de özel üniversite sırf bu yüzden gösteriyoruz. Çünkü pilotajlık istiyorsunuz, mesela indirim aldık. Öğrenci istiyor diye. Mühendislik istiyor, en iyi üniversitelerden indirimler aldık. Sırf öğrenci bunu görsün diye. Seneye girdiği zaman AYT, TYT fiyat farkını görsün, bunu da bilsin istiyoruz.
Bunları değerlendirdikten sonra ayrıyetten danışmanlık isteyen arkadaşlara ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Yani sorularına cevap veriyoruz. Bunları değerlendirin. Özellikle öğrenciler dinliyorsa anne babasına bunu anlatsın. Ailesiyle bir değerlendirsin. Ondan sonra bizimle görüşsünler. Ya da veli dinliyorsa bizzat yazabilir, görüşebiliriz. Hiç sıkıntı yok bu konularda. Yeter ki sorunuzun cevabını alın ve her zaman birkaç yere de sorabilirsiniz. Önemli olan araştırmanız. Çünkü araştırmadığınız zaman da sıkıntı oluyor. Çünkü gittiğiniz özel üniversitede maalesef kötü olabiliyor. Nasıl kötü? Ya gittiğin fakülte daha tam oluşum halinde bitmemiş. Eğitim birazcık sıkıntıda. Bunlar da olabiliyor. Bunları da iyi araştırmak lazım. Bu konuda biz tabii ki araştırmamızı yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Öğrencilere önerebileceğimiz üniversitelerin listesini çıkarttık. Tabii ki hiç gitmediğimiz üniversiteler de var. Ama gittiklerimizin arası çok fazla, yani yarıdan fazlasına gittik. Bunlar da zaman aldı, takdir edersiniz ki. Gitmediğimiz üniversiteyi, görmediğimiz üniversiteyi öğrenciye öneremeyiz sonuçta. Daha önceden de geziyorduk ama bu amaçla değil. Şimdi de artık sizler de söylediğim fikir ve düşünceleri iyice irdeleyerek ve düşünerek bir karar verin. Bu kararın doğrultusunda da dediğim gibi görüşme yapmak isterseniz bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi çalışmalar.